I told you all that I was the greatest of all time. Futebol Dünya Şampiyonu. İnanılmaz bir rekor. Naim Süleymanoğlu. Whose game is it? It's Michael Jordan's game. Alex Beyos, Futebol kitabında Kurbağalar ve Mucizeler başlığını verdiği bölüme şöyle başlar. Pedrego'nun mutlaka Ronaldo'ya ulaşması gerekiyordu. Futbolcuyu şahsen tanıyor muydum? Telefon numarasını bulabilir miydim? Pedrego bana Ronaldo'nun lanetlendiğini söyledi. Açıklama çok basitti. Romario'ya aşırı seks nedeniyle kötü ruhlar dadanmıştı. Daha genç ve zayıf karakterli olan Ronaldo da 1998 Dünya Kupası hazırlık kampında Romario ile bir araya gelince kötü ruhlar ona da bulaşmıştı. Tabii sonra Ronaldo da kupada foslamıştı. Herkesi korkutan sağlık problemi ne epilepsiydi ne başka bir hastalık. Tek neden kötü ruhlardı. Ronaldo büyük sahneye çıktığı günden itibaren dünya futbol tarihinin en büyük ikonlarından biri oldu. Ronaldo'nun kariyer yolculuğunun kendi topraklarındaki yansımalarını yakından gören Vicario için Ronaldo'nun zirveye çıkmasında üstün yetenekleri kadar futbolun küreselleşmesinin de payı yadsınamazdı. Kötü ruhlar, kusursuz yetenek ve küreselleşmenin doğuşu. Bir fenomenin kariyer özeti gibi. Ronaldo, Flamengo taraftarı olarak büyüyen bir Riyolu. O yüzden gençliğini Zico'ya taparak geçirdi ki bu durum şehirde epey yaygındı. Üstelik Ronaldo da Zico'nun büyüdüğü mahallelere yakın yerlerde yaşıyordu. Zico onun ilham perisiydi. Filmi daha geri sararsak, Brezilya'nın Bento Ribeiro bölgesine Ronaldo'nun doğduğu yer olan Rio de Janeiro'nun kuzeyinde bulunan küçük bir mahalleye dönmemiz gerekir. Burası favela olmasa da yoksul bir mahalledir ve genelde devlet görevinde olanların yaşadığı yer olarak bilinir. Eğer Brezilya'da bu tip mahallelerde yaşayan bir gençseniz futbol tüm hayatınızı çevreler. Ronaldo için de durum farksızdı. Futbol oynamak için São Cristóvão'ya, oranın merkezinde yer alan küçük bir kulübe gitmek zorundaydı. Dünya onu 15 yaşında henüz bir çocukken tanımaya başladı. Ronaldo en başından beri küreselleşmenin simgelerinden olmuştu. 1994 Dünya Kupası'nı bu anlamda başlangıç noktası alabiliriz. Elbette kupanın Amerika Birleşik Devletleri'nde olması da mühimdi. Dünyanın en zengin ülkesi, eğlence sektörü, televizyon yayınları ve yıldızların parlatılması. Ronaldo da oradaydı. Oynamadı ama oradaydı. Çünkü 4 yıl sonra Fransa'daki kupaya damga vurması için Ronaldo'nun 94'ün atmosferini soluması önemliydi. Başrole çıkacağı sahnenin tozunu önce figüran olarak yutmalıydı. 94'ten sonra yeteneklerini Avrupa'ya taşımanın zamanı gelmişti. Büyük sahne onu bekliyordu. Rotayı önce Hollanda'ya kırdı. PSV Eindhoven ilk duraktı. Ondan çok şey bekleniyordu. Fakat bir yandan da omuzladığı baskılar ve beklentiler için çok gençti. İlginçtir ki o yaşlarda bile yeteneklerini nasıl kullanacağını biliyordu ve fiziksel olarak da büyük bir güce sahipti. Bu güç onun topu aldığında kısa sürede hızlanıp müthiş ivme kazanmasını sağlıyordu. Topu her alışında kızgın, yıkıcı ama zarif bir boğa gibiydi adeta. Van de Braziliaan. Hier misschien. Ja hoor, daar is hij. Ronaldo, niet buitenspel. Ronaldo, langs de doelman. Ronaldo, 1-0. 14e minuut gespeeld. En die kan de wedstrijd beslissen. Ontwijkt de tackle van eerst Boy en dan... 2 sezon oynadığı PSV Eindhoven'da 57 maçta 54 gol atarak neredeyse bütün takımların transfer listesinde 1. sıraya oturdu. Artık aranan adamdı. Bir sonraki durak Guardiola'lı, Figolu, Stoichkov'lu Barcelona oldu. S'ha tancat així el fitxatge més car en la història del futbol espanyol. Estou muito feliz por estar aqui no Barcelona. in the world right now.
debut season at Barcelona. Bobby Robson yönetimindeki Barcelona'da geçirdiği bir senede takımın en çok gol atan oyuncusu olurken La Liga Gol Krallığı, Copa del Rey, İspanya Süper Kupası ve Kupa Galipleri Kupası'nı özgeçmişine ekledi. Bir yılda elde ettiği tüm bu başarılara rağmen Barcelona kariyerinin en akılda kalan anı Compostela karşısındaki inanılmaz solosuydu. Left three players in his wake. He's kept his feet. This will be a wonderful goal. Oh, it is! That is world class! And Bobby Robson, who's seen virtually everything in his time, stands up and applauds. O görkemli golden sonra Bobby Robson'ın hayretler içinde gösterdiği tepki de Ronaldo'nun Barcelona kariyerinin en sade özetiydi. R9 oyunun değişen doğasının ilk habercisiydi. Çünkü artık futbolun içinde sponsorlar, markalar ve televizyon gelirleri vardı. Eski oyun dev bir ekonomiye dönüşüyordu. Ronaldo'nun sahneye çıktığı platform önceki jenerasyondan daha ön planda olan bir yerdi. Küreselleşen oyunun poster yüzüydü o. Bu da onu dünya futbol tarihinin en özel oyuncularından biri yapmak üzereydi. 1990'ların ilk yarısı nasıl Romario çağıysa ikinci yarısı da artık Ronaldo'nun hükmettiği dönemler olmaya başlamıştı. 1996'nın ikinci yarısında Ronaldo'nun Barcelona'da yaptığı patlamanın uluslararası etkisi, 1993-94 sezonunda Romario'nun yaptıklarından daha büyük bir hal almıştı. Bu durum Romario'yu kıskandırdı ve İspanya'ya dönüp ne kadar iyi olduğunu bir kez daha kanıtlamak istedi. Ancak Ronaldo ve Romario'nun harika bir birliktelik yakaladığı 1997-98 sezonunda Ronaldo aktif rol aldığı ilk uluslararası kupasını kazandı. Ronaldo artık modern futbolun yüzüydü ve 1998 Dünya Kupası'ndan önce tüm dünya Ronaldo'yu konuşuyordu. Ancak Peder Edu'nun bahsettiği kötü ruhlar kapıdaydı. Tra qualche minuto Luis Nazario da Lima in arte Ronaldo arriverà a Milano. Ronaldo 1997-98 sezonunda o dönem dünyanın en rekabetçi ligi kabul edilen Serie A'ya geçti. 19 milyon euro gibi döneminin rekor transfer bedeliyle Inter'e katılan Ronaldo ilk sezonunda yılın futbolcusu seçildi. Biraz Maradona, biraz Pele, biraz Cruyff. Çalımsa çalım, golse gol. Ama 21 yaşındaki futbol efsanesi Ronaldo bu kez reklam pozuyla gündeme geldi. Hem güçlü, hem tekniği var, hem gol atıyor, hem asist. Fevkalade bir futbolcu. Tüm bu hikayenin zirve noktası da 1998 Dünya Kupası oldu elbette. Turnuva öncesi manşetlerde adı en çok geçen futbolcu oydu. Bir ankete göre turnuva boyunca yapılan tüm haberlerin %43'ü Ronaldo hakkındaydı. Tüm bu baskının üzerine bir de Romario Dünya Kupası kadrosuna çağrılmamıştı. 98 Dünya Kupası başladığında tüm gözler sadece bir kişinin üzerindeydi. And Ronaldo's onside, and the best player in the world scores for Brazil. And Ronaldo! Yes! His second of the match. The only run by Ronaldo. This is a chance! It's brilliantly taken. Brazil into the final of the World Cup. 12 Temmuz 1998'e geldiğimizde Ronaldo'nun çocukluğundan beri hayalini kurduğu kupayla arasında tek bir kişi kalmıştı. Zinedine Zidane. Onu da aşabilirse hayali işte tam da orada yanı başında duruyordu, uzanabilirdi. Estamos aqui recebendo a escalação oficial da FIFA. E uma nota aqui que deixa seriamente preocupado a nós todos brasileiros. Ronaldo não está incluído na relação. Finale 1 saat kala paylaşılan kadrolarda Ronaldo'nun adı yazmıyordu. Kimse ne olduğunu anlamamış, Brezilyalıları büyük bir korku kaplamıştı.
DAZN'ın The Phenomenon Ronaldo belgeselinde Roberto Carlos'un anlattığına göre maça 12 saat kala Ronaldo banyoda yere düşmüş, bilinçsizce titriyordu. 3 dakika kadar süren nöbetin ardından kendine gelmiş, devamında yapılan sağlık testlerinde ise hiçbir şey çıkmamıştı. Peki Ronaldo'ya ne olmuştu? Kimse bilmiyordu. I'm just going to interrupt you there because news has just come out that the biggest wind-up in World Cup football history has just hit the news because Ronaldo will play. Não tem o papel aqui ainda não, mas está chegando a informação lá de baixo que Ronaldinho vai jogar. And he does start, although outlandish stories continue to circulate over his state of health and fitness. Petit. Zidane! And Barthez, nasty tumble for him. Jokev, büyük Zidane! Final Zidane'ın kişisel şovuna dönüşmüş, Fransa'da Brezilya'yı 3-0'la geçip evinde kupanın sahibi olmuştu. Ronaldo'ya dair büyük bir bilinmez ve sayısız dedikodu barındıran 1998 finalinde gerçekten ne yaşandığını uzunca bir süre kimseler bilemedi. Bir yandan da internetin başlangıç çağı olmasının da etkisiyle birçok sahte haber türedi tabii. Now there's a question mark about the health of Ronaldo, the greatest player on the planet. Kimilerine göre sponsoru Nike, Ronaldo'yu oynaması için zorlamış, kimilerine göre ise Fransızlar onu zehirlemişti. Takım içi kavga, rüşvet iddiaları, kız arkadaşının ona uyku ilacı vermesi, ortada sayısız tevatür dolandı. Fakat Ronaldo mağlubiyeti hiçbir zaman o gün olanlara bağlamadı. Ona göre Fransa onlardan daha iyi oynamış ve kupayı sonuna kadar hak etmişti. Hepsi buydu. Ancak o gece yaşananlar lanetin sadece açılış sahnesiydi. Kötü ruhlar içeri girmişti bir kere. Sommersa dai fischi, l'Inter lascia il terreno di San Siro. Dünya Kupası'ndan sonraki sezon Serie A'yı 8. bitiren Inter Avrupa potasının dışında kaldı. 3-1 il punteggio, fischi assordanti del pubblico. Ronaldo kulüp kariyerinin en kötü sezonunu geride bırakıyordu. 1999-2000 sezonuna geldiğimizde Christian Vieri, Clarence Seedorf, Roberto Baggio gibi isimler Inter'e katılmıştı. Sezona harika girdiler. Ancak Ronaldo için bu kusursuz başlangıç Lecce maçına kadar sürdü. Ronaldo ha sentito dolore proprio nel momento in cui stava controllando il pallone. Tendonunda oluşan yırtık onu 5,5 ay sahalardan uzak tuttu. 12 Nisan günü İtalya Kupası finalinde Lazio'ya tekrar sahneye çıkan Ronaldo ancak 6 dakika sahada kalabildi. Entra in campo Ronaldo, ambasciatore dell'uomo, dopo l'infortunio. Molto è cambiato nella vita di Ronaldo, nel frattempo si è sposato e diventato... Le finte poi cade però, prima di entrare nel rigore. Attenzione al ginocchio destro. Brutta caduta di Ronaldo, dolorante. Si è fatto male. Sì. Su una finta, evidentemente una torsione del ginocchio, è rimasto giù Ronaldo. Incredibile. Ronaldo yeşil çivin üzerinde dizini tutup kıvranırken bu an aynı zamanda bir jenerasyonun en büyük sportif travmalarından birine dönüşmüştü bile. Onun eski formuna geri dönebileceğini düşünen yoktu belki de. Çünkü bu tip bir sakatlıktan dönmek için kendinizi adamalı ve arzunuzu hep yüksek tutmalıydınız. Ronaldo'dansa bu beklenmiyordu. İlk başta iyileşemeyecek gibi görünen Brezilyalı ülkesine gitmiş tek başına çalışıyordu. Dizi iyileşiyordu ama kilo da alıyordu. Yağdan ziyade yaş olarak büyüdüğü için kütle olarak da büyüyordu. Topu alıp imzası olan inanılmaz hızlanma hareketini yaptığında dizleri artık o kütleyi taşımakta zorlanıyordu. 2002 Dünya Kupası elemelerinin tamamını kaçırmıştı. Tam da elemelerin sonunda iyileşmiş ve kadroya seçilmişti. Elemelerde Brezilya kötü futbol oynadığı için teknik direktör Luis Felipe Scolari de çok eleştiriliyordu. Sonra kupaya gidildi ve her şey tam da tarihteki Brezilya anlatıları ya da masalları gibi unutulmaz bir mite dönüştü. You can sing like the canary, you can be a virtuoso.
But believe me, you can make only beautiful music if you know how to play in an orchestra. 8 Gilberto Silva, 9 Ronaldo, 10 Rivaldo, 11 Ronaldinho ve 19 Şununcu FIFA Dünya Kupası'ndaki ilk maçında, C grubundaki ilk maçında ilk düdük sesi ve milli takımımıza yürekten maçlarına Gilberto kuruyor. Şut pozisyonu ortaya, Hasan çaprazdan sonra gol! Rivaldo, there's Ronaldo! How nice to see that buck-toothed smile of his again. It's Roberto Carlos! Oh, what a goal! And you know who's on the end of it. Two in the middle. One is Ronaldo! He cannot stop scoring. They've got another one. Guess who? Ronaldo, a legend in the making. Ronaldo! Goal! First position, those two. Oh, and Seaman's been beaten! It's a goal! It's Ronaldinho! He scored direct from the free kick! Attığı 6 golle ülkesini yarı finale taşıdı. Rakip ilk maçta Brezilya'ya soğuk terler döktüren Türkiye'ydi. Orta ümitten İlan! Maçtan önce Ronaldo'nun büyük bir ağrısı vardı. Türkiye karşısında oynamama ihtimali bulunuyordu. Medyada acaba 98'in tekrarı mı yaşanacak kuşkusu hakimken Ronaldo maça hazırlık sürecinde yepyeni bir saç stiliyle karşımıza çıktı. Öyle bir saç stiliydi ki bu insanlara Ronaldo'nun sakatlığını unutturdu ve tüm dünya sonradan ikonikleşecek bu saç stiliyle Türkiye maçında tanışmış oldu. Brazil have the history and they have the talent. But stifling the 3 R's would be a Turkish priority. Shot for Brazil! And Rushdu makes the save. It's Rivaldo's shot. Oh, Ronaldo! Rushdu again, and now Rivaldo. There's the curl and there's the save by Rushdu, having a great night up to now. Gilberto Silva to Ronaldo. Ronaldo for Brazil. Oh, what do you say about that? Extraordinary! Every World Cup needs a hero, and Ronaldo is one here. And even Rushdu could do nothing about that, but the technique was phenomenal. Final for the 7th time, just like Germany. It all comes down to this, the first World Cup final of the new millennium. In Ronaldo and Oliver Kahn, best striker in the competition against the best goalkeeper. Now can he find Rivaldo? Yes, he can. Rivaldo! Oh, it's come off guard. Ronaldo! Brazil are in front. It's Ronaldo! Back a bit here. Cleverson. Rivaldo's dummy. Ronaldo! It's 2-0. And Ronaldo is rampant now. Resplendent Ronaldo. And Brazil win the World Cup for the 5th time. And Ronaldo, the woebegone figure of 4 years ago, is now a World Cup winner. Ronaldo, Ronaldinho ve Rivaldo gibi müthiş yeteneklerle birlikte fantastik bir top oynayan Brezilya'nın başrolü oldu ve kupayı kazandılar. Seleção yeniden altın dönemini hatırlatıyordu artık. 2002 için hiç tereddüt etmeden Ronaldo'nun kupası diyebiliriz. 2002 Dünya Kupası finalini attığı 2 golle Brezilya'ya kazandırırken turnuva boyunca yaptıkları da onu tarihin en büyük golcüleri arasında farklı bir noktaya taşıdı. 1998 Dünya Kupası finalinde bir anlamda büyük bir başarısızlık yaşamıştı. Başına gelenler bir felaket, hatta afetti. Ronaldo küçük düşmüştü. 4 yıl sonra ise Dünya Kupası'nı Brezilya'ya kazandıran kahraman oldu. 2002 onun için 1998'in kefaretiydi. Aslında bu inanılması zor hikaye Ronaldo'nun tam olarak ne ifade ettiğini anlamak için en iyi örneklerden biriydi. O her koşulda sevilen biri olmayı bilmişti. Bir fenomendi. 2002 yılında Los Galacticos projesinin en seçkin üyesi olarak Real Madrid'e katıldı. Real'e geldiği gün yapılan forma satışları tüm rekorları kırdı. O sezon 23 golle La Liga gol krallığını alan Ronaldo, Şampiyonlar Ligi'nde de unutulmaz bir iz bırakmayı başardı. Özellikle Old Trafford'da.
Ronaldo shot! Heartbreaker. Zidane, Roberto Carlos, it's Ronaldo! He's made space for himself, Ronaldo shot! Pick that out. What a hat-trick. And what a stage on which to score it. Ronaldo has done some remarkable things in his young career, but the 3 goals that he has scored here tonight against Manchester United will rank high amongst his achievements. He's just the best player in the world, that's what he is. Ronaldo daima fiziğini, vücudunu kullanarak oynayan bir futbolcuydu. Belki de bir noktada sakatlık problemleri yaşaması tam da bu sebepten kaçınılmazdı. Ancak futbol oynamaktan gerçek anlamda keyif almayı sürdürüyordu. Bu çok açıktı. Bir noktadan sonra vücudu bunu kaldıramayacak duruma geldi. Kilo almaya çok müsait bir yapısı vardı. Peder Edu'nun bahsettiği lanet tam da buydu belki de. Hem çok sevdiği hem de en iyisi olduğu futboldan kopmak zorunda kalmak. Ancak hiç kuşku yok ki onun başına gelenler hikayesini daha da çekici kıldı. Elbette sakatlanmasaydı tarifi zor yeteneklerini daha fazla izleyebilirdik. Ama bu haliyle de bıraktığı iz koca bir jenerasyona ilham verdi diyebiliriz. Hiç kuşkusuz. Where I came from, we were watching a lot Ronaldo the phenomenon, the Brazilian. For me, he was not playing football, he was football. So what he did, everybody tried to copy. People went home to watch the game just because of him, and that's why, for me, he was the perfect player. What he done to some Italian defenders who were considered the best defenders in the world at the time, he put people to sleep. There has never been anyone quite like him. He's won everything that matters, including Ballon d'Ors, FIFA Awards, FIFA World Cups. Loved wherever he goes, including here in Dubai. Congratulations to Ronaldo de Lima.